Başlangıç, evrenin karanlık dönemi. Işığın ve karanlığın arasında evrenin ilk zamanlarında bir yaratıcı belirdi. Adı Primus idi. Evrenin dengesi için yaratma ve hayat gücünü kendi bedeninde toplayarak dev bir gezegene dönüştü. O gezegen Cybertron olarak anılacaktı. Cybertron'un yüzeyinde ilk robotlar doğdu. Bunlar Prime adı verilen tüm evrende en güçlü ve en yüce varlıklar olacaklardı. Her biri Cybertron'un düzenini ve halkını korumakla görevliydi. Ancak gezegenin uzun zaman süren yalnızlığı ve nesillerin tükenmesiyle birlikte liderlik matriksi kayboldu. Bu gezegenin denetimini sağlayan kutsal anahtardı ve kimse onun kayboluşunun sebebini bilmiyordu. Daha önceleri Transformers serisine dair bölümler yapmıştım ve bu bölümlerde Autobot ve Decepticonların çok öncesine gitmiştik. Ancak yeni filmle beraber ilk defa dişe dokunur bir hikaye yapmayı başaran Hasbro bizlere Transformers'ın başlangıcı ile çok eskileri anlatmasa da 50 döngü yani 50 yıl sonrasını anlatıyor. Robotlarımız büyük bir savaş yaşamış, 12 Prime öldürülmüş ve gezegendeki öz kaynak olan enerjon kaynağı durmuş. Bazı robotlar ise dönüşemeyen işçiler olarak doğmuş. Ancak bizleri kurtaran ve gezegenin koruyucusu olan son Prime, Sentinel Prime, Quantis'leri yenmiş ve halkını korumuş. Şimdi hikaye böyle dinlenince çok garip geliyor değil mi? Çünkü bu zamana kadar bizlere filmlerde asla böyle bir şey anlatılmadı. Her zaman bütün fitneliği çıkartan Deccal Megatron olarak gösterildi. Ben bile ana hikaye bildiğim halde başlarda ne diyor ya bunlar demiştim. Ta ki taşlar yerine dakikalar sonra oturmaya başladı. Şimdi sizlere Transformers'ların yani yeni ve baştan başlayan hikayesini anlatacağım. Kemerlerinizi bağlayın. Sizleri hikayenin en başına götürüyorum. Ben Masalcı Dede. Bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve teoriler için ise Discord sunucuma gelerek asıl hikayesi ailesine dahil olabilirsin. Hazırsan başlayalım. Orion Pax ve D16'nın yükselişi. Yıllar sonra Orion Pax ve D16 adlı iki genç madenci Cybertron'un derin çukurlarında enerjon çıkararak gezegenlerine katkı sağlıyorlardı. Ancak bu yorucu çalışma hayatlarının onlara sadece ölüm getireceğini fark etmeye başladılar. Bir gün yıldızlarla dolu bir yarış olan Iacon 5000'e katılmaya karar verdiler. Bu yarış sadece fiziksel gücü değil, stratejik zekayı da test eden zorlu bir yarıştı. Başarıları sayesinde gezegende kazandıkları saygı oranı arttı ve çalışma verimliliği %51 oranında yükseldi. Fakat bu sefer onları sadece onurlandırmakla kalmadı, aynı zamanda güçlü düşmanlar edinmelerine neden oldu. Gezegenin koruyucusu Sentinel Prime bu iki genç madenciyi ödüllendirip tebrik etmeye karar verdi. Ancak yarıştaki performansları nedeniyle onları -51. katına yani öğütücü katına göndermek zorunda kaldı. Burada yalnızca yıllardır orada hapsolmuş olan ve zamanla akıl sağlığını kaybetmiş Bumblebee ile tanışırlar. Bee hayali arkadaşlarla sohbet ederken 50 yıl önce ölen bir Prime'dan yardım mesajını bulurlar. Bu mesaj eski zamanların hatıralarını uyandıran bir kıvılcımdı ve onları liderlik matriksini bulmaya götürebilirdi. Quantis tehdidi ve gezegene yolculuk. Orion ve D16 B'yi yanlarına alarak yolculuklarına başladılar. Eski dostları da onlara katıldı ve 4 kişilik bir ekip haline geldiler. Cybertron'un çürüyen enkazlarında Quantis'lerin kontrolündeki eski gemilerden biri ortaya çıkınca işler daha da karmaşık hale geldi. Bir Quantis'in bir tane ceylanı yok ettikten sonra ortadan kaybolmasıyla liderlik matriksini aramaya devam ettiler. Yolculukları onları Prime'ların cesetleriyle dolu bir alana götürdü. Her biri paramparça olmuştu ve liderlik matriksi kaybolmuştu. Tam bu sırada bir Prime hayatta kalmıştı ve ona verdiği enerjon küpü sayesinde canlandı. Bu Prime uzun süredir kayıp olan liderlik matriksinin peşindeydi. Ancak bu yolculuk boyunca karşılaştıkları gerçeğin her şeyin çökmesine neden olacağını henüz bilmiyorlardı.
Sentinel Prime'ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. Birbirlerine yakınlaşan bu 4 arkadaş eski zamanların kahramanlarının yıkıntılarının arasında Sentinel Prime'ın aslında gerçek bir lider olmadığını keşfederler. Sentinel Prime, Quentis'lere karşı galip gelmiş olsa da halkını asla doğru şekilde yönetmemiş ve sadece kendi çıkarları için savaşmıştı. D16 öfkesine hakim olamayarak eski lideri yok etmeyi arzuladı. Orion Pax ise ona uyarılarla yaklaşarak ona bir yol göstermeye çalıştı. Ancak içindeki nefretin büyümesiyle D16 Sentinel Prime'ı yok etmek için harekete geçti. Tüm bu olaylar devam ederken Optimus Prime'ın doğuşu ve Megatron'un isyanı ortaya çıkıyor. Bu kaos ortamında Orion Pax'in düşüşü kaçınılmaz oluyordu. Cybertron'un merkezine doğru çekildiği sırada eski Prime'lerin ruhları onu bekliyordu. Onun liderlik için seçilmiş bir varlık olduğunu belirterek ona liderlik matriksini verdiler. Orion artık Optimus Prime olarak doğmuştu ve gezegenin merkeziyle birleşerek enerji akışını yeniden başlattı. Ancak D16'nın öfkesi sona ermedi. O eski dostu Sentinel Prime'ın dönüşüm çekirdeğini alarak kendini Megatron olarak ilan etti. Bu Cybertron'un kaderini değiştirecek ve bir savaşın temellerini atacak bir andı. Böylelikle büyük final ve Optimus vs Megatron'u görmüş olduk. Optimus Prime gezegenin merkezinden çıkarak Megatron'a karşı son bir düelloya girer. Bu sadece bir liderlik mücadelesi değil, aynı zamanda insanlık ve robotların geleceği için de bir savaş haline gelir. Optimus liderlik matriksiyle Cybertron'a hayat verirken Megatron intikam yeminleriyle yer altına çekilir. Optimus'un zaferiyle gezegen yeniden eski haline gelmeye başlar ancak Megatron'un intikam hırsı hiç bitmeyecek ve bir gün geri dönecektir. Eğer genel olarak bu hikayeyi özetleyecek olursak arkadaşlar, Hasbro 40 yılın başı iyi bir şey yapıp Transformers serisini en baştan ele alarak bizlere anlatmaya başlamış. Çünkü biz bu zamana kadar filmlerde Orion neden Optimus olmuş, D16 neden Megatron olmuş, neden savaşıyorlar, savaş nasıl çıktı, ya hep böyle yarım yamalak anlattılar. Evet, grafiksel olarak çok güzel olabilir ama sonuç itibariyle bize kattıkları şeyler çok ama çok az. Bilgi niteliği taşımıyor. Sadece biz aksiyon sahneleri görüyorduk. Ancak şu an bu yeni filmle beraber büyük ihtimalle güzel bir hikayenin adımlarını da atmış olacaklar. Bakalım, umarım ilerleyen safhalarda çok daha güzel şeyler bizleri bekler. Konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler merak ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve en önemlisi Discord sunucumuza katılarak Asıl Hikayesi ailesine dahil olabilirsin. Maddi destek için ise süper teşekkürler basarak bu videoya katkı sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.